Evet arkadaşlar, merhaba. Hepinize selamlar, saygılar. Selamünaleyküm. Yeni bir video ile karşınızdayız. Köy evindeyiz. Bursa İnegöl'ün bir köyündeyiz arkadaşlar. Hasır desen tavan kaplaması montajı yapacağız. Tavan eskiden döşenmiş. Yaklaşık arkadaşlar bu bina yapı 60-70 senelik, belki daha fazla 80 senelik bir köy evi. Duvarlar çamur, kerpiç şeklinde çamurlu sıva. Desenimiz hasır desen olarak belirledik. Böyle arkadaşlar ilk defa bir köy evinin tavanını strafor mantolama yapacağız. Dekoratif straforla. Bakalım nasıl olacak, çok merak ediyorum. Çıtalar var, arada girintili çıkıntılı bölümler var. Çıkıntılı bölümlere straforları koyma yöntemiyle tavanı yekpare yapmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak, çok merak ediyorum. İzleyelim, görelim beraber. İyi seyirler diyorum. Evimizin hali arkadaşlar, bu duvar delinmiş, öyle üstünkörü yapılmış. Duvarlar yamuk yamuk çamur. Arkadaşlar tavanda farklı aralıklarla yarısında diğer çıksın diye biraz çıtalar var. keseceğiz burada. Yanda keresteler var. Çekmemiz lazım. 15-15 gibi. Yoksa ayar çekemeyiz. Aralarına çıta Onun için atılmış. Arkadaşlar bu şöyle çıtalar işimizi zorlaştırıyor. Parçasını kestim. Bu şekilde ileriden fazlalıkları alarak uydurma yöntemiyle burada yürüyeceğim. Bildiklerimizi unutacağız arkadaşlar burada. Tamamen burada doğaçlama gideceğiz. Tavandaki burada şekle göre yarım tırnak diğer strafor için paylaştım. Vida atacağım arkadaşlar. Onun için uyumasını istiyorum. Gerekli yerlerde straforda kısaltmalar yaparak uydurmaya çalışıyorum. Çıtalara basmasını istiyorum çünkü görüntü itibariyle dümdüz de olması gerekiyor tavanın. Girintili çıkıntılı görüntüyü de kaybetmiş olacağız burada. Straforları çıtadan çıtaya denk getirerek silikon yardımıyla arkadaşlar uyduracağız. Burada silikon, saf silikon kullanıyorum, beyaz silikon. Tamamen salmasın, uzun vadeli bir yapışma sağlasın diye. Arkadaşlar burada mastik kullanmayacağım, silikon kullanacağım. Zaten burada alçıda olmazdı. Normalde biliyorsunuz bazı videolarımda anlatıyorum. Derz alçısı veya satan alçıyla da yapılabilir. Burada tamamen beyaz silikonla çalışmamı yapıyorum. Şeffaf silikon tercih etmedim. Çünkü rutuşlama anlamında beyaz silikon güzel oluyor. Şeffaf silikonu boyayamayız arkadaşlar. Silikonlar boyanmaz malzemelerdir, bunu unutmayın. Boya tutmaz üzeri. Akrilik boya, su bazlı boyalar tutmaz. Onun için burada rutuş ihtiyacı olmasın diye beyaz silikonla yapışma yapıyorum. Gördüğünüz gibi çıtadan çıtaya atlama yapıyorum. Ondan biraz denk de geldi çıtalar. Gerekli yerlerde araya strafor parçası koyarak veya da başka çıta koyarak veya da vida ile mesafe ayarlayarak arkadaşlar görüntüyü yekpare yapmaya çalışıyorum. İki sırayı döşedik. Güzel bir görüntü çıktı. Burada kıyı boşluğunu arkadaşlar denk gelmediği için hasır deseni iki sıra atlatarak burada koyacağım. Bütünlük önemli. Normalde yan yana koyuluyor bu kaplamalar. Burada ben iki sıra atlatarak gene desen bütünlüğünü yakalamış olacağım. Hem de yandaki fazlalığı doldurmuş olacağım. Bakalım nasıl olacak. Eğer tutarsa hem bir taşla iki kuş vurmuş olacağız. Evet, burada bu şekilde kaydırma yaparak yaptım ama hasırda görüntü kirliliği olmadı. Bu tür tavanlar arkadaşlar zor tavanlardır. Köy tavanları özellikle. Hem tavanın yapısı bozuk olduğu için denge yok tavanda. Kimi yer alçak, kimi yer yüksek. Tamamen burada doğaçlama, ustalığımızı konuşturarak yürümemiz gerekiyor. Bu tür tavan kaplama arkadaşlar göze hitap etmesi gerekiyor. Onun için düzgün bir işçilik yapılması gerekiyor. 1 santim veya da yarım santim dahi atlama yapsak komple bütün desen birbirini bozuyor, domino taşı etkisi oluşuyor. Malzemenin bütünlüğü kalmıyor. Onun için çok dikkatli gitmeniz lazım. Milimetrik hatalar bile affetmez. Ara arkadaşlar bu şekilde sunta vida satıyorum, beyaz renkli. Yaklaşık ben burada 3 santimlik vidayla tavanda sabitlemeler yapıyorum. Uzun vadede dökülmesin diye daha sağlam olsun istiyorum.
Neredeyse iş bitiminde de devam edeceğim videolamaya. Her bir strapora bir video atmak düşüncesindeyim. Silikon salmaz ama garanti olmaz açısından da vidayla sabitliyorum. Sonra da vida deliklerini gene beyaz mastik yardımıyla dolduracağım. Vidalar gözükmeyecek. Arkadaşlar dileyenler tavan kaplamalarını tavan boyasıyla, su bazlı tavan boyasıyla boyayabilir. Yalnız boyadığınızda mat bir görüntü oluşuyor. Bunu bilin. Bu haliyle bırakabilirsiniz. Çok güzel olur. Çünkü kendi doğal hali parlak. Toz tutmuyor. Boyandığında matlaşıyor. Beyazlaşıyor evet ama matlaşıyor da. Toz tutar bir halde geliyor kaplama boyandığında. En son ileride boyayabilirsiniz kirlendiğinde dilerseniz. Ben genelde o şekilde tavsiye ediyorum insanlara. Bu şekilde doğal haliyle bırakmak daha güzel. Çünkü fabrikasyon üzerinde kaygınımsı yüzey var. O yüzeyi kaybetmemek lazım. Zaten toz tutmuyor o yüzey. Ufak tefek lekelenmeler olursa bir ıslak bez yardımıyla silinebilir. Bu haliyle bırakmak daha güzel. Doğal, zaten gördüğünüz gibi ışıl ışıl parlayan bir yüzeyi var. Boya bu parlaklığı gideriyor biraz. Ama dileyenler herhangi bir plastik boyayla veya tavan boyasıyla boyayabilir. Duvarlarda bu tür çalışmalar yapıyorsunuz. Duvar boyasıyla da boyayabilirsiniz. Farklı renklerde de boyayabilirsiniz. Daha önceki videolarımda arkadaşlar Gen Vistawood su bazlı vernik uygulamasını çekmiştim. Orada 9-10 farklı renkte ağaç rengi vernik var. Su bazlı vernik. Arkadaşlar dilerseniz bu tür çalışmaların üzerine otur ağaç rengi boyayarak ağaç efekti de verilebilir. Tavan kaplamasına. Ağaç gibi bir görüntü elde edilebilir. Düz bir tavan gibi hızlı gitmiyor iş. Uğraştıra gidiyor arkadaşlar. Normalde bu kadar bir alan 2 saat içinde bitmesi gerekirken benim yarım günümü aldı. Arkadaşlar kaplamayı bastırırken elimizin içiyle veya dışıyla yavaşça bastıralım. Parmaklarımızı bastırmayalım yoksa kaplamamızda izler çıkar. Yavaşça parmağımızın ucuyla veya elimizin iç kısmıyla veya dış kısmıyla sert yapmadan basalım. Arkadaşlar tavanın ana bölümünü kapladık. Ana hat arkadaşlar oluştu. Desenimizin Çok şükür. Görüntüsü meydana çıktı. Bu hale geldiğimiz çok sevinçliyim. Ana hattı bitirdim. Şimdi kıyılar arkadaşlar dönülecek. Elimize materyal alacağız. İstediğimiz bir kıyıdan başlayıp uydu. Sırıtan yer onun fazla. Kıyıları döşemeye başlayacağız. Kıyılar kaldı şimdi arkadaşlar. Her birinin ölçüsü başka. Yardımıyla ölçerek Artık şu aşamada her biri için ayrı her bir strafor için ölçüm yapıp bir montajını yapacağız. İki kıyısından Çalışmamızı bitireceğiz. yer çap olduğu için hiçbir yer tam dört köşe vermiyor. Burada köşeden başladım. Burada arkadaşlar eski tip elektrik tesisatı var. Boru kaplamanın dışında koyarak onu açarak gidiyorum. boşluğu kapatmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi bayağı boşluk var. Parmak görüyorsunuz. Buralara arkadaşlar stopor parçalarını koyarak aradaki boşluğu dolduruyorum. Stopor esneme yapmasın diye. Çalışıyoruz. Bu tür yerlerde siz de elinizden geldiğince kişisel becerinizi konuşturun. Stoporumuzun elimiz değdiğinde esnememesi de lazım. Onun için burada aralara böyle bir tavan yapmaya çalıştık. Artık kalan stopor parçalarını döşeyerek oldu. Fazla esnemenin önüne geçmeye çalışıyorum. Birer parça böyle stopor parçası koyarak arkadaşlar ortadaki esnemenin de önüne geçebiliriz. Burada 25,5. Ben tabii sonradan bunları vidalarla arkadaşlar iyice sabitliyorum. Normalde beton yerlerde vida atmıyoruz ama bu tür yerlerde vidada kullanmak lazım. Arkadaşlar bu tür tavan kaplamalarının binaya yaklaşık %25-%30 civarında bir ısı yalıtım katkısı da vardır. Belli oranda ses yalıtım katkısı da vardır ama bunu tabi ispatlayamayız. Belli oranda sesi de keser. Evlerinizde kararma küflenme olan tavanlarda önce nem boyasıyla boyamanızı tavsiye ederim. Küflenen, kararan tavanlarınızı. Sonra bu tür kaplamayla ısı yalıtım sorununu da belli oranda önüne geçebilirsiniz.
Ama dediğim gibi yaklaşık %25-%30 civarında en fazla bir ısı yalıtım arkadaşlar faydası sağlar bu tür kaplama. Öyle çok aman aman bir ısı yalıtım beklemeyin. Nihayetinde 1.2 santimlik bir malzemedir bu. Çok kalın bir kaplama değil. Dekoratif amaçlı tavan kaplamasıdır arkadaşlar. Normal bir ısı yalıtım dediğimiz XPS veya EPS karbonlu staforun tavanımıza veya da evimize kattığı ısı yalıtım oranı arkadaşlar %55 civarındadır. %50'nin üzerindeki ısı yalıtımlar da tavanlardaki ve duvarlardaki yumuşamanın ve kararmanın önüne geçiyor. Bu tür tavan kaplama dediğim gibi %25-%30 civarında size katkı sağlar. Bazen sorularda soruyorsunuz yorumlarda Özgür Usta ne kadar fayda sağlar diye. Onun için arkadaşlar bu açıklamaları yaptım. Yavaş yavaş bu odanın sonuna geliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu odanın sonunda ikinci bir odamız var. Orası evlere şenlik tam anlamıyla. Birazdan orayı göreceksiniz. Hiç ustanın girmek istemeyeceği bir diğer bir oda var. Bizi orası aslında bayağı bir zorlayacak. Bakalım hayırlısıyla burayı bitirelim. Evet, tavanımızın sonuna geldik. Şimdi kıyı boşluklarını arkadaşlar mastikle dolduracağız. Çok şükür odamızın ana hattın döşenmiş oldu. Bir kıyı boşluğa kaldı. Kıyı boşluk arkadaşlar. Arkadaşlar çalışmamız bitti. Şimdi beyaz mastikle yanındaki ders boşluğunu dolduracağız. Nihayetinde bir resim ondan sonra hem görüntü kirliliğini kapatır hem de böcek vesairelerin önüne geçmiş oluruz. Evet arkadaşlar, zor bir odaya geçtik. Aynı bina içinde diğer bir odamız. Burası tamamen zorlama bir iş. Yukarı kattan toz dökülüyormuş aşağılara. Eskiden yapılmış arkadaşlar. Yaklaşık 70-80 senelik köy evi. Ormandan kesilen kerestelerle yapılmış tavan ara kalasları. Her bir kalasın ölçüsü başka başka burada. Metreyle ölçerek arkadaşlar tavana montaj yapıyorum. Bir kalasın eni 13 santim gelirken bir kalas 10 santim, kimisi 9 santim geliyor. Vidalarla sabitliyorum. Bu tür kalas zeminlerde silikon veya mastik tutmayabilir. Onun için her bir stafora denk gelecek şekilde bir tane de arkadaşlar vida atıyorum. Yoksa uzun vadede salma yapabilir. Çünkü binada hiç çimento ve kireç yok. Duvarlar saman ve çamurla sıvanmış. Kerpiç dediğimiz sıva. Ve içinde kerpiç tuğla. Tavanda üst katta birisi yürürken aşağıda cakurt cakurt ses geliyor. Tavan sarsılıyor. Onun için vidayla sabitliyorum. Silikonla yapıştırarak. Burada alçıda tutmaz arkadaşlar. Satın alçıyla yapıştıramayız. Normal duvarlarda satın alçı ve derzaltısı olabilirdi ama burada olmaz. Tamamen ölçerek her bir kalıs, her bir parça için ayrı bir ölçüm alıyorum. Burası yaklaşık 11 metrekarelik bir oda olmasına rağmen 30 metre 40 metre döşemiş gibi arkadaşlar bizi yoracaktır. Bol silikon kullanıyorum arkadaşlar. Ufacık parçaya 9-10 parça. İyi bir iş çıkması için burada malzeme acımamamız gerekir. Normalde burada bu kadar bir yer 3 tüp 4 tüp silikonla bitmesi gerekirken ben bir koli silikon yanımda bulunduruyorum. Ne kadar gideceği hiç belli değil. Bol bol silikon, bol bol mastik boşlukları dolduruyorum. Çünkü çok boşluk oluşuyor. Bu şekilde vidalarla da sabitliyorum. Vidaların üzerlerine bir parça mastik sürüp vidamızı da kaybediyoruz. Evet, yavaş yavaş tavan çıkmaya başladı. Alttan komple arkadaşlar alçıpan döşeyip kalaslara öyle yapılabilirdi ama tavan çok alçak. Benim boyum 1.95 ve tavanda 2 metre. Yani tavanın iç kısmı, derin kısmı 2 metre arkadaşlar. Kalasların olduğu nokta yaklaşık 1.85 civarında. Dolayısıyla kafamı eğerek geziyorum. Burada alçıpan döşeyip yapsaydık tavan oda yüksekliği 1.80'in altına düşecekti. Onun için böyle giydirme şeklinde döşeme yapıyoruz. Şu kalasın bozukluğuna bakar mısınız? 2 tane yamuk kalası yan yana koymuşlar. Bakalım nasıl döşenecek. Tamamen ustalık eseri bir iş.
Kimi yerlerde çok girinti var. Kalaslarda kimi yerde çıkıntı var. Bir aile uğraştırıyor. Ama onları da yaptık. Arkadaşlar malzeme evet tavanla beraber şekil aldı. Kaplamamız. Boşluk bırakıp da kalasa göre gittim. Çünkü normal alçıpan gibi yapamayız. Bu malzeme çok taşıyıcı, sert malzeme değil, esnek malzemeler. Bazı arkadaşlarımız diyebilir, niye siz hepsini tek ölçü yapmadınız? Arkadaşlar burada göçme yapardı malzeme. Onun için kalasa uygun şekilde kese gittim. Maket bıçağıyla. Ev sahibinizden temennisi o şekildeydi. Kıyı boşlukları alçı ve silikonla dolduracağız, mastikle dolduracağız. Kıyıdaki boşlukları, derin boşluklar derz altısıyla. Küçük boşluklar mastikle dolacak. Güzel bir görüntü oldu. Yukarıdan gelen tozun önüne geçilmiş olacak arkadaşlar bu şekilde. Yukarıdan bir aylık toz iniyordu yürüme esnasında alt kata. Ev sahibine hayırlı olsun. Arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere.